arasındaki disklerden oluşur. Omurlar kolaylıkla tarif edilebilsin diye L1, L2, L3, L4 ve L5 diye isimlendirilir. Bel bölgesi vücudun ağırlığını ve yükü en fazla taşıyan bölgedir. Omurlar arasındaki disklerde fıtıklaşma oluştuğunda ve yüke maruz kalındığında diskteki fıtık omurga kanalına doğru genişler ve sinire baskı yapar. Sinir sıkışmasıyla birlikte kişinin elinde ve bacaklarında farklı bölgeler etkilenir ve ağrılar oluşur. Evet, tıp dilinde bel fıtığı böyle tarif edilir. Halk arasında ise tam ne olduğunu bilemiyorum, anlayamadım ama eğildim, yerden bir şey alacaktım ki tam o anda belimden küt diye bir ses geldi. Bel fıtığı olmuşum diye söylerler. Ancak kuantum düşünce tekniği penceresinden durum hiç de böyle değil. Evet, evrensel işleyiş içerisinde kişilerin yaşam sorumluluğu, bireysel kendine ait yaşam sorumlulukları dışında başkalarına ait yaşam sorumluluklarını almakla ve onların ruhsal gelişmelerine engel olmakla başlayan ve sizin de yaşam sorumluluğunuzun dışında daha fazla sorumluluk alarak, ki bunu bilinçaltının ilkel yapısı daha fazla yüke maruz kalmak olarak adlandırır. Bu şekilde bel fıtığının temelini atmış olursunuz. Şöyle ki, bu genelde bir ailenin baba vefat etmiş olabilir veya çalışmıyor olabilir, büyük çocuklarında veya baba vefat ettiğinde annelerde veya kendine ait olmayan ancak başkasının sorumluluğunu, yaşam sorumluluğunu almakla ilgili, evet, başkalarının yaşam sorumluluğunu almakla ilgili bilinçaltında oluşan ben bu yükü taşıyacağım, ben bu yükü taşımak zorundayım gibi inançlar ve kodlamalarla bilinçaltımızın o ilkel aptal yapısı sırtımızda gerçekten yük olup olmadığını bilmiyor. Ve bunu sırtımızda yük varmışçasına disklere baskı yaparak, ki bu disklere baskıyı hormonal salgı aracılığıyla yapmakta ve bir süre sonra disklerin omurga kanalına doğru genişlemeye başlayıp sinirleri sıkıştırmasıyla birlikte oluşan bel fıtığı durumu ve ağrılarını yaşamaya başlıyoruz. Peki, bu durumdan nasıl kurtulacağız? Öncelikle bize ait olmayan, kendimize ait olmayan, ki bunu tırnak içerisinde ifade etmeliyim, eşimiz ve çocuklarımızın sorumluluğu bizde bel fıtığı oluşturmaz. Ancak kardeşimiz, annemiz, babamız, eşimizin ailesi gibi durumlar bizim onların sorumluluğunu almak gibi durumlar bizim bel fıtığı sorununa gidecek yolu hazırlamaya başlar. Peki bu durumdan nasıl kurtulacağız? Evet, bize ait olmayan, kendimize ait olmayan sorumlulukları sahibine iade ederek ben artık bu yükü bırakıyorum. Sadece kendi yaşam sorumluluğumu, kendi yaşam yükümü taşımayı seçiyorum şeklinde kodlayarak, inanç oluşturarak veya düşünerek, olumlama yaparak bu süreci tersine çevirmeye başlayacağız. Sonrasında yavaş yavaş ağırlığın hafiflediğini, bıraktığınızı fark edeceksiniz. Şu anımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir danışanımla seans yaparken bel fıtığı sorununun da olduğunu ancak geçtiğini, 12 yıl önce yaşadığını, artık bel fıtığının bittiğini ifade etmişti. Ben kendisine yine de bilinçaltı düzeyde bu konuyla ilgili çalışmayı önerdim, kabul etti ve çalıştık. Birkaç gün sonra farklı bir konuda bilgi almak için beni telefonla aradığında şöyle bir şey söyledi. Teşekkür ederim bel fıtığımla ilgili konuya çalıştığınız için dedi. Çünkü ben aslında 12 yıldır bel fıtığı sorunundan sonra gece ve gündüz uyurken çorap giyiniyordum. Çünkü sol ayak baş parmağım sürekli gece gündüz üşürdü. Ancak sizin yaptığınız çalışmadan sonra artık parmağım üşümüyor. Evet, bilinçaltı düzeyde travmaları nötrlediğimizde, bakış açımızı değiştirdiğimizde bel fıtığı sorunundan da kurtulmak mümkün. Ancak şunu da duyar gibi oluyorum.
Mecburum, ben bu yükü taşımaya, başkasının yükünü taşımaya mecburum gibi. Hiçbir mecburiyetimiz yok. Bir başkasının ruhsal düzeyde yaşayacağı sorunlar ve taşıyacağı sorumluluklardan öğreneceği derslere engel oluyorsunuz. Şunu yapabilirsiniz. Sorumluluğunu kişinin kendisine iade edip ona istediği ölçüde yardımcı olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki sorumluluğunu kendisine iade ettiğinizde kişiye kendi ayakları üzerinde durup yaşam sorumluluğunu alabilecek duruma gelecektir. Evet, demek ki bel fıtığı neymiş? Bize ait olmayan, başkalarına ait olan yaşam yükünü sırtlanmaktan kaynaklanıyor. Şunu da sormak isterim. Sürekli sırtıyla yük taşıyan, amelelik yapan insanlarda dahi bel fıtığı görülmezken çoğunlukla neden masa başında oturan insanlarda bel fıtığı görülür? Nerede yük kaldırdı? Nasıl yük taşıdı? Tamamı kendine ait olmayan yaşam yükünden kaynaklanır. Lütfen kendinize ait olmayan yaşam yükünü sahibine iade edin. Evet, göreceksiniz ağrılarınız azalacak. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde eğer ameliyatlık bir durum değilse kendiliğinden bel fıtığı normalleşmeye başlayacak, disk kendini toparlayacak ve o sorundan kurtulmuş olacaksınız. Sevgi ve aşkla. Hoşça kalın.